noktaya geldik. 2-1 2-1 yaparaktan. Burada 10 tane sık iğne yapıyoruz. Gri renkle de bu aşamada işimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi pembe renge geçeceğiz. Pembe renge geçerken aynı işlemi burada tekrar edeceğiz. Ancak krem renkli sırada 8 sık iğne yapmıştık. Burada 10 sık iğne yaptık. Kırmızı renge geçtiğimizde ise pembe ya da kırmızı, diğer renge geçtiğimizde burada 15 adet sık iğne yapacağız. ...15 adet sık iğne yaptık. Şimdi burada 15 adet sık iğne yaptığımıza göre bu taraftan da 15 adet sık iğne yapacak alanı belirleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karşı taraftan da 15 adet sık iğne alanını belirledikten sonra artık buradaki artış işlemini yapmayacağız. Her sıraya bir adet çakma sık iğne yapacağız. Çakma sık iğne nasıl? Tığ ilmeğimizi doladık, battık, üçünü bir arada çektik. Bu şekilde ta ki çantanın diğer kısmında işaretlediğimiz noktaya kadar burada çakma sık iğne işlemini yapacağız. Diğer renge geçiyoruz. Diğer renge geçince burada krem renginde 8 sık iğne yapmıştık. Gri'de 10 sık iğne yapmıştık. Bu renkte ise 15 tane sık iğne yapacağız. ...15 sık iğnemizi yaptık. Çantanın karşı tarafında da 15. sık iğnemizi yapacağımız yeri işaretledik. Bundan sonra bu sırada herhangi bir artış yapmadan her sıraya bir adet ikili trabzan yapacağız. Buradan buraya kadar bir adet ikili trabzan yapacağız. Birer adet
ikili trabzanı yaptıktan sonra işaretlediğimiz noktadan itibaren çakma sık iğne yapıp bu renkle de işimizi bitirmiş olacağız. Evet, bu renkle de işimizi tamamlamış olduk. Şimdi en son sıraya geçeceğiz. En son sıra için yine gri renkli ipimizi alıyoruz. Burada gri renkli önce 8 tane sık iğne yapıyoruz. 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi aynı şekilde bunu sayabilirsiniz de ama her seferinde şaşırmamak için işaretleyebilirsiniz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne yapacağımız yeri de işaretledikten sonra burada artık herhangi bir yine artış yapmayacağız. Ama bu sefer ikili trabzan değil, buralarda işaretlediğimiz bu noktaya kadar çakma sık iğne yapacağız. Yani ilmeğe bir kere dolayacağız, batacağız, üçünü birden çekeceğiz. Bu şekilde son sıramızı buraya kadar çakma sık iğne yapacağız. Şimdi bunu tamamladıktan sonra artık bu bizim son noktamız. Şu ağız kısmını yapacağız. Çantanın ağız kısmı. Bunun için 8 tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Batıyoruz. İlmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Batıyoruz. İlmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Çok sıkı olmamak kaydıyla, yani çantanın normal işlediğimiz gevşekliğini, ağız kısmını çok ilmekleri büzüştürerek yapmamak kaydıyla ilmeği ilmeğin
içinden geçirerek bu işlemi tamamlıyoruz. Böylelikle çantamızın ikinci kısmı da hazır olmuş oldu. Sonra bunun ikisini üst üste getirerek birleştirme işlemini yapacağız. Şimdi parçalarımızı ütüledik. 3 parçadan oluşuyor demiştik. Şimdi bu iki çantanın yan kısımlarını birleştireceğiz. Yan kısımlarını birleştirirken sık iğne şeklinde de birleştirebilirsiniz. Ben şu noktadan başlayıp biraz sık iğne, ondan sonra da ikili trabzan veya çakma sık iğne şeklinde duruşuna göre, ona göre karar vereceğim. Şimdi ilk noktamıza ipimizi sabitledik. Şimdi burada 8 tane ilmeği ilmeğin içinden geçirerek yapalım. 4 5 6 7 ve 8 ilmeğin içinden geçirerek 8 tane ilmeği yaptık. Şimdi burada tığımızı doladık. Bir çakma sık iğne yaptık. İlmeğini iç kısmından geçirdik. Bir tarafta yaptık. İlmeğin ucunu diğer ucun içinden geçirdik. Şimdi bunu yaparken ben içerideki ilmekleri aldım ama çok güzel durmadı. O yüzden normal tığ doladık. Normal sık iğne yaptığımız gibi üç tane çakma sık iğne yaptık. Genişliklerimiz biraz daha
açarak gitsin diye. Şimdi bundan sonra tığımızı yanlış kullanmışız. İkili trabzan yaparak işlemi yapacağız. İkili trabzanımızı yaptık. Karşı taraftan ilmeğimizi iç kısmından geçirdik. İkili trabzanımızı işledik. Karşı tarafındaki ilmeği esas alıp içinden geçirdik. Bu da bir birleştirme şekli. Sadece sık iğne şeklinde de yapılabilirdi. Burada çantanın biraz daha içinin daha şu şekilde, kenarının bu şekilde durması için yaptığımız bir çanta. Şimdi bunu sıra sonuna kadar, ta ki burada 8 tane sık iğne, 3 tane de çakma sık iğne kalana kadar, ilmek sayısı kalana kadar bunu devam ettireceğiz.